Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Takipçilerimin isteği üzerine Kore Style olan bu tatlı minnoş çantayı çalıştım. Üzerinde çiçek detayları olan file desenli, çok cici, çok güzel bir çanta. Şöyle ekrana sığdırabildiğim kadarıyla göstereceğim. Çok devasa bir çanta değil ama küçük de değil. Günlük kullanıma uygun. Çok güzel bir çanta oldu. Böyle arka kısmı, burası ön kısmı. Yapımı çok kolay, çok zevkli, güzel bir model. Örerken ben keyifle ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde. Bana gönderilen modelde kağıt iplikle örülmüştü. Ben raf iplikle örmeyi denedim. İyi ki de raf iplikle örmüşüm. Çünkü bu çiçekleri yapmak biraz kağıt iplikle zor olabilir. Raf iplik çok yumuşak olduğu için örümü çok kolaydı. Ve zevkle ördüm. Şöyle detaylarını gösterelim. Şimdi öncelikle çantamda kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. 2,5 milim tığ kullandım. Şöyle göstereyim bakın. Kullanmış olduğum ipliği de göstereyim. Milano Rafya'nın bu ipliğini kullandım. İlk defa böyle bir rafyaya denk geldim açıkçası. Genelde Türkiye'deki rafyalar çok sert, örümü çok zor oluyor ama bunun örümü aşırı yumuşak. O kadar yumuşak ki hatta örerken bazen elinizden kayıp gidebiliyor. Güzel bir iplik, ben beğendim. Bu çantamız için bundan 2 yumak kullandım. 2 yumaktan bakın birazcık da kaldı zaten. Gayet ekonomik, güzel bir çanta oldu. Renk kodunu bilmiyorum. Şurada bakın No 2 yazıyor, soracak olanlar için söyleyeyim. Sanırım budur renk kodu. Böyle açık güzel bir ton. Videoda bir tık daha sarımtırak duruyor ama normalde daha natürel güzel bir ton. Yani videodaki tonu açıkçası ben çok beğenmedim. Umarım fotoğraflarda gerçek tonu çıkar. Sizler de daha iyi anlarsınız. Şöyle netleştirelim. Evet, çok cici, şahane bir model oldu. Hemen ölçülerini de paylaşayım sizlerle. Çantamızın. En ölçümüz 37 santim. Boy ölçümüze bakalım. Boyu da şöyle tabandan itibaren ölçersek eğer biraz daha şöyle gerdirelim. 32 santim. Evet. Boyu 32. Eni 37 santim. Çantamız bu şekilde. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Örmemi istediğiniz farklı projeler olursa onları da Instagram hesabından paylaşırsanız olumlu olarak veya olumsuz olarak size dönüş yapacağım. O zaman keyifli seyirler. Evet, arkadaşlarıma gönderiyorum. Sen de bir şey söylemek ister misin? Hayır. Onlar senin arkadaşların ya. Evet, onlar benim arkadaşlarım. Ben de onlara videolarımı gönderiyorum. Evet. Evet, çantamız için Milano Rafya'nın 2 numaralı bu ipliğini kullanacağım. Bu ipliğin hep reklamları dönüyordu. Instagram'da karşıma denk geliyordu. Ben de denemek istedim. Gerçekten böyle bir şey olmaz. Yani bildiğiniz bütün rafyaları unutun. Acayip derecede yumuşak ve örümü çok kolay. Sadece aşırı yumuşak olduğu için böyle örerken aşırı yumuşak olduğundan dolayı bir tık zorlanıyorsunuz. Onu da ne demek istediğimi örmeye başladığınızda anlayacaksınız ama ilk başta böyle sıkıntı oluyor. Daha sonra alışıyorsunuz ve gayet örümü kolay, güzel bir rafya ipliği. Şimdi çantamızın tabanı için oval taban hazırlıyoruz. Oval tabanı zaten detaylı olarak anlattığım önceki çantalarımda var detaylı anlatımı. Onların linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada 41 zincirle başladım. Ardından da 40 tane sık iğne sağda gidiyoruz. 40 tane sık iğne solda gidiyoruz. Şu kısımlarda da oval taban artırmasını yaparak belli bir uzunluğa erişiyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. En son kaç yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 tek bir çift yaparak tabanımı elde ettim. Şimdi ölçülerini vereyim santim olarak. Diğer videomdan detaylı olarak tabanın mantığını anlarsanız yaparsınız. Şöyle bakın. 38 santim uzunluğunda, en genişliğinde verelim. 9 santimde genişliğinde bu taban benim için yeterli. Şimdi hemen modelimize geçeceğiz. Artık şu artırma noktalarını çıkarabilirim. Çünkü tabanımız bitti. Artırmayla işimiz yok. Bunu da çıkaralım. Evet.
En son tabanı yaptıktan sonra şöyle kaydırmayla kapatıyoruz. Ardından da 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arada 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yani bu şekilde kutucuklar yapacağız. 2 zincir, 2 boşluk atla, üçüncüsüne trabzanı yap. Bu şekilde kutucuklarımız geniş olacak biraz, bakın. Gördüğünüz gibi kutucuklarımız geniş. 2 zincir, 2 boşluk atla, üçüncüsüne gir ve ikili trabzan. Gerçekten iplik o kadar yumuşak, görmekte zorlanıyorum. İpliği ben çok beğendim ama bununla ilgili bir eleştiride bulunmak istiyorum. Bir tık daha kalın olabilirdi. Yani çok ince olduğu için örgüsü ince duruyor. Bir tık daha kalın olsa örgüler daha tok, hem yumuşak hem tok olurdu. Şimdi zaten iplik çok yumuşak, bir de ince yapmışlar. İyice böyle kaybolup gidiyor. 2 zincir, 2 sık iğne atla, üçüncüsüne gir, 3 ilmek var. İkisini bir şeklinde kapat. 2 zincir, 2 sık iğne atla, üçüncüsüne gir. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar çantanın bütün çevresini dönelim. Evet, bu aşamada bir şey söylemek istiyorum. 2 tane sık iğne atlarsak çok kastı model ve hoşuma gitmedi. O yüzden de yine bakın 2 zincir çektim, doladım. Sadece bir sık iğne boşluğu atladım ve bu şekilde kutucuklarımı yapıyorum. Bu şekilde daha güzel bir görünüm olmaya başladı. Sadece bakın bir sık iğne boşluğu atlıyoruz ve kutucuğumuzu yapıyoruz. Diğer türlü aşağı kısım çok kastı ve çantamızın eni çok dar olacaktı. O yüzden böyle daha güzel oldu. Evet, kutucuklarımı yaparak sıra sonuna geldim. Şöyle bakın, 2 tane boşluk görünüyor. Şu zaten bunun altı olduğu için bir boşluk var. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle bakın, bir önceki trabzanın şöyle bir zincirli kısım bırakıyorum ve yan kısmına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Evet, bu şekilde kutucuklarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki bakın trabzanın tepe noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum, doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, dola, trabzanın tepe noktasına bat ve ikili trabzan yap. 2 zincir, dola, trabzanın tepe noktasına bat ve ikili trabzan yap. Şimdi modelimiz bu şekilde devam edecek. Hep bu şekilde yapacağız. 2 zincir ve trabzanın tepe noktasına bat, döne döne belli bir uzunlukta öreceğiz. Bir kez daha göstereyim, bakın. 2 zincirimi çekiyorum, doluyorum. Bir sonraki trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi kutucuklarımız oluştukça, modelimiz aynı şekilde artırma yapmadan devam ettikçe yukarıya doğru kıvrımı oluşacak ve çantamız şeklini alacak. Evet, çantamızın duvar kısmını ben ördüm. Şimdi şöyle kutucukları saydığımız zaman toplamda 25 sıra kutucuğum var. Yani şu boşlukları sayıyoruz. Netleştirelim. Bakın, bu kısımları saydığımız zaman toplamda 25 tane var. Hemen ölçülerini vereyim, santim olarak ölçülerini. Evet, eni 38 santim. Boyuna bakalım. Boyunu da şu alt tabanında sayarak söyleyeceğim. Boyu da 32 santim. Şimdi 25 sıra kutucuk yaptıktan sonra kenar kısmına bir sıra sık iğne geçeceğiz. Evet. En son
Trabzanımı yaptım. Bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi hemen boşluğa giriyorum. 2 zincirli kısma 1 2 tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 tane sık iğne. Bir sonraki boşluk 1 2 sık iğne. Bu şekilde şu 2 zincirli kısımlara ikişer tane sık iğne yaparak bütün çevresini geçeceğim. Bakın. Trabzanların üst kısımlarına değil, ağız kısmı çok genişlemesin, yayvan durmasın diye toparlamak adına sadece bu kısımlara sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar tamamlayalım aynı şekilde. Evet, sıramın sonuna geldim. Sık iğnelerimi yaptım. Şimdi ilk başladığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından şöyle ilmeğimi biraz genişletiyorum. Ve bir sonraki bakın sık iğneye giriyorum. Şu ilmeklerimin ikisini de böyle gevşetiyorum. Ardından şöyle çevirip geçiriyorum. Bakın bir sonraki sık iğne boşluğuna giriyorum. İki ilmeğimi de şöyle genişletiyorum. Ardından çeviriyorum. Ve içinden geçiriyorum. Bir sonraki sık iğne boşluğuna giriyorum. Bakın ikisini böyle gevşetiyorum. Çeviriyorum. Ve geçiriyorum. Bakın şöyle gevşek olması önemli. Aksi halde olmaz. Çeviriyorum. Ve geçiriyorum. Bir kez daha yapalım. Bu şekilde güzel bir kenar geçişi yapıyoruz. Bir sonraki boşluk, ilmeklerimi genişlet, döndür ve içinden geçir. Bir sonraki sık iğne boşluğu, ilmekleri genişlet, döndür, içinden geçir. Bir sonraki döndür, içinden geçir. Evet, bu şekilde şöyle güzel bir kenar oyası yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Zaten artık çantamızın bu kısmını tamamlamış olacağız. Askıya geçeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın bütün çevresini aynı şekilde geçtim. Şimdi bir tane sık iğne var. Bunun üzerine yapmayacağım. Yaparsam burada bir genişleme olacak. O yüzden bakın şöyle ilk yaptığım modelin altına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde ağız çevresinde çok da bir genişleme olmamış olacak. Çok daha güzel bir görüntü vermiş olacağız. Şimdi bunu kesip ipimi gizleyeceğim. Evet, ipimi şöyle arka kısımdan yürüterek gizleyeceğim. Bakın ön kısmında herhangi bir görüntü olmuyor. Şimdi çiçeklere gelelim. Önce çiçekleri yapalım, sonra askıya geçelim. Çiçeklerin yapımını şöyle güzelce bir gösterelim. Evet. Şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamı yaparken şu kısmı birazcık uzun bırakıyorum. Çok da dipten yapmıyorum. Ardından şöyle ilmek çıkarıyorum ve sabitliyorum. Bunu bir zincir sayıyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın 2 tane zincirim var. Doluyorum. Orta noktaya batıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte bakın 3 tane trabzanım oldu. Doluyorum. 4. trabzanımı da yapıyorum yine. 4 tane ikili trabzan görünümümüz olacak. Yani ilki 2 tane zincirli olacak. Şimdi 4 tane ulaştıktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Ve ilmeğimi şöyle kaydırıyorum. Sonra hafiften halkamı kapatıyorum. Şimdi devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı şekilde 4 tane olacak şekilde trabzanlar yan yana trabzanlarımı yapıyorum. İlk zincirimle birlikte 4 tane trabzanım oldu.
Şimdi bakın bu şekilde olduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. İkinci yaprağımı da bu şekilde kapatmış oldum. Battıktan sonra hemen bir tane zincir çekiyorum. Hafif yine daraltıyorum. Yaptıkça daraltıyoruz halkamızı. Çünkü bittikten sonra daraltmaya çalışırsak zor oluyor ve kopmalar oluyor ipimizde. Devam ediyorum. Yine 2 zincir. İlkini çekmiştik, pardon. Şimdi 3. yaprağımı yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Kaydırıyorum. Bakın 3 tane yaprağım oldu. Toplam 5 tane yaprak olacak. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle trabzanlar 4 tane ulaşınca hemen 2 zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum ve kaydırıyorum. Ardından yine 2 zincir. Şimdi bakın 5. yaprağımızı yapacağız. Çiçeklerimiz toplam 5 yapraktan oluşuyor. 2 oldu. 3. Yine orta noktaya batıyorum. 4. Hafif daraltıyorum halkamı. 2 zincir çekiyorum ve son çiçeğimi de, son yaprağımı da kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle birazcık ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Evet, şimdi bakın şu arada bir açıklık oluştu. Bunun görünmesini istemiyorum. Hemen şöyle çeviriyorum. Şuradan ve diğer yapraktan şöyle giriyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde bu aradaki açıklığı kapatıyorum. Aynı şekilde şimdi devam ediyorum. Biraz orta noktaya getireceğim bu ipliklerimi. Çiçeklerimizin duruşu için bunlar önemli, bu ayrıntılar, detaylar. Şöyle ortaya kadar geldim. Şimdi diğerini de kaydıracağım. Bu 2 tane ip karşılıklı duracak ve kenarlar eşit olacak. Çiçeğimizin güzel görünmesi için bu önemli. Şöyle bakalım. Biraz daha yürütelim. Evet. Şimdi bakın gayet güzel oldu çiçeğimiz. Şimdi yerleştirmesine geçiyoruz. Şöyle düz tutalım çantamızı, şöyle masa üzerinde. Şu alttan başlamayalım, direkt ikinci sıradan. Bakın şu ikinci sıradan kutucuğun üzerine koyuyorum. Şöyle trabzanın arka noktasından giriyorum. Bir tanesini buraya takıyorum. Şimdi kutucuğun diğer tarafına geliyorum. Kutucuğun sağında bir sanı trabzanlar var ya, şimdi diğer trabzana geldim. Bunu da buradan çıkarıyorum. Yani trabzanlara bağlayacağız. Orta kısım açık olacak ve görünecek. Şimdi hemen ters çeviriyorum. Kısımdan bakın. Şöyle bir çiçekten, bir trabzandan şeklinde sabitliyorum. Artık geç saat oldu, gözümde görmüyor. Şöyle ikisini aynı noktaya yürütüyorum. Yani birleştirme yaparken aynı zamanda da bu iki ipi birbirine yaklaştırıyorum. Çünkü ikisini bir düğüm yapacağım.
Ortası açık kaldı, görüyor musunuz? Kenarlardan yürüttüm. Şunu bir tık daha yürütelim. Bunu silikonla falan da yapıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Siz nasıl yaparsınız? Şimdi iki ipi güzelce en az 3 sefer olacak şekilde düğüm yapıyorum. Düğümlerimi sıkı sıkı yapıyorum. Sonra kopma, bozulma vesaire yaşanmasın diye. Sonra da çok dipten olmayacak şekilde şöyle ipimi kesiyorum. Şimdi çiçeğimizin önden görünümüne bakalım. Evet. Bakın. Bu şekilde. Şimdi ben belli aralıklarla çiçeklerimi yerleştireceğim. Daha sonra hangi aralıklarla yerleştirdim onu size göstereceğim. Çiçeklerimi yerleştireyim. Daha sonra askı kısmıyla devam edeceğiz. Siz bu şekilde istediğiniz şekilde çiçekleri yapabilirsiniz. Ben normalde ön kısmını yapacağım. Arka kısmını yapmayı düşünmüyorum. Ama çiçekleri önceden yaptım. Fazla gelirse şu arkalara doğru da kaydırabilirim. Evet, çiçekleri şöyle belli aralıklarla yerleştirdim. Yan yana aynı hizada şöyle arada 3 boşluk olacak şekilde 4. boşluğa yerleştirdim. Üste çıktığımızda da şöyle 1, 2, 3, 4 boşluk atlayıp 5. sırada yine aynı yan yana aralarda 3'er tane boşluk olacak şekilde yerleştirdim. Bakın bu şekilde sizler dilediğiniz şekilde çiçeklerinizi yerleştirebilirsiniz. Şimdi askı kısmıyla devam ediyoruz. Şu klasik silindir askıdan yapacağız. Fakat şöyle başlangıcımız daha farklı ve daha güzel olacak. Hemen onun yapımını şöyle anlatayım. Düz bir zemin üzerine çantamızı koyuyoruz. Ardından ipim nerede, kayıp mı oldu yoksa? Benim kutucuklarımı şu şekilde ayarladım. 25 şu kutucukları sayarak 25 tane sağ tarafta, 25 tane sol tarafta bıraktım. Şöyle 26.'ya, burada da 26.'ya askı kısımlarını yerleştiriyorum. Askıların arasında da şöyle 10 tane boşluk kutucuğum var. Bir tane askıyı bu şekilde yaptım. Şimdi diğer askıyı birlikte yapacağız. Askımız için şöyle 4 tane 5 tane zincir çekip 4 tane sık iğne yapıp şu şekilde herhangi bir boşluktan gösterelim. Boşluğun içinden geçip arka taraftan şöyle birleştirilecek kadar uzunlukta örüyorum. Bakın bu şekilde. Buna dikkat edin. Şimdi bu mesafeye ulaştıktan sonra tamam, ders çalışma, boyama yap. Şöyle bakın, belirlediğim boşluktan 26. kutucuktan siz bunu kendi ölçülerinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu yer belirleyici ipliğimi çıkarıyorum hemen. Bakın şöyle direkt karşısındaki ilmeğe batıyorum. Sıkıyormuşum. Bu şekilde bir tane ilmek çıkarıyorum. Şimdi devam ediyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Şimdi şu arkadan devam ediyorum. 6 7 8. 8 tane bakın sık iğnem oldu. Şimdi devam ediyorum. Şöyle birkaç sıra bu 8 tane sık iğneyi öreceğim. Birkaç sıra örmeye de gerek yok aslında. 7 tane sık iğneyi indirip şöyle hemen indirelim hatta. Bunu döne döne silindir şeklinde örüyoruz. Bakın bu şekilde döne döne silindir şeklinde belli bir uzunlukta öreceğiz. Dikkatli olursan acımaz. Sakin olursan, yavaş hareket edersen acımaz. Evet bakın bu şekilde döne döne silindir şeklinde örüyoruz. Uzadıkça şekli daha çok oturacak.
kendini gösterecek modelimiz. Sıcaktan biraz örmek zor oluyor artık tığ işi. O zaman ben artık... Ne yaparsın? Ekran açmıyorum diye beni tehdit ediyor. Ne yaparsın? Ne yaparsın o zaman bana? Bunu çöp atalım. Neyi? Örgümü mü? Aç. Çok iyi olur. Umarım mantık anlaşılmıştır. Şimdi bu şekilde 7 tane sık iğneye ulaşarak döne öreceğiz. Ardından da bitişi göstereceğim. Diğer kısma sabitleyeceğiz. Evet, silindir şeklinde bakın belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi santim olarak ölçüsünü hemen sizlerle paylaşayım. Bunu kendi dilediğiniz gibi uzaltıp kısaltabilirsiniz. Ben kendi ölçümü sizinle paylaşıyorum. Evet, 55 santim uzunluğunda örmüşüm. Şimdi bu uzunlukta ördükten sonra silindirimizi artık sık iğne şekline dönüştüreceğiz. O yüzden de bulunduğum noktadan direkt bakın örgümü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Direkt dibine batıyorum. Bir sonrakine, 2, bir sonrakine, 3, bir sonrakine, 4. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyorum. Ardından çeviriyorum. Yine bir zincir. Bu 4 tane sık iğnenin üzerinden örgümü git gel yaparak örüyorum. Son sık iğneye ve dıştan batacaksınız. İçten batarsanız artırma yapmış olursunuz. Ona dikkat edin. Bakın çevirdim. Bir zincirle yukarı çıktım. Sayımda artma eksilme olmaması önemli. 4 tane sık iğneye sadık kalarak modelimi devam ettiriyorum. Şöyle bir deneyelim bakalım yeterli uzunluğa erişmiş mi? Yönünü düzeltiyorum silindirimin. Belirlediğim boşluğa 10 tane kutucuğu sayarak yerleştiriyorum. Evet, içinden geçiriyorum. Bakın, evet yeterli uzunluğa erişmiş. Şimdi burayı da kaydırarak sık iğne yaparak birleştireceğim ön ve arkayı. Yani dikişsiz yapıyoruz. Aslında bu şekilde daha pratik ve daha güzel ve daha sağlam örerek yaptığımız için. Bakın karşılıklı ilmekleri bazen kaydırarak, bazen sık iğne yaparak birleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi ön ve arkayı birbirine diker gibi tığ ile örerek birleştiriyorum. Evet, bu şekilde birleştirdikten sonra da şimdi ipimi keseceğim ve yürüterek gizleyeceğim. Evet, askı kısımlarını da bu şekilde sabitledikten sonra çantamız hazır. Çantaya ütü vurmadım, denedim. Ama iplik çok yumuşak olduğu için ütüyü kaldırmadı. Zaten duruşuna da bakarsanız ütüye de çok gerek olacak bir duruşu yok. Benim çantam böyle hafif, efil efil bir çanta oldu. Günlük kullanımda ben böyle hafif çantaları çok seviyorum. Özellikle de şu askılarda yumuşak olmasını böyle mümkün olduğu kadar ben böyle gerdirerek yumuşatıyorum. Bazıları içerisinde
içerisine bunun dik durması, sert durması için bir şeyler koyuyor ama bence çok saçma bir şey yani, konforunu bozuyor. Yani sert kazık gibi bir duruş ben istemiyorum açıkçası. O yüzden de ben böyle yumuşak istiyorum. Bu şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve çantam da böyle şahane oldu. İçerisine kendi tonlarında bir kese dikmeyi düşünüyorum. O şekilde kullanmayı planlıyorum. Veyahut da yine kendi tonlarında çok üstlere gelmeyecek şekilde, şöyle yarım olacak şekilde bir astarda dikilebilir. Çantamız bu şekilde oldu. Görüyorsunuz, çok şeker, çok cici bir çanta oldu. Çantamız bu şekilde. Toplamda 2 yumak rafya iplik kullanarak bu güzel çantayı elde ettim. Çiçekleri bu şekilde dizdim. Biraz da şöyle yanlardan arkalara doğru kaydırdım. Arkayı tamamen çiçek yapmadım. Elimdeki çiçeklerin tamamını bu şekilde kullandım. Ve sonuç harika oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Videolarımın devamlılığı ve kanalımın diğer kullanıcılara ulaşması için lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve küçük bir emoji dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.